Göklerde akıllı yaşam belirtileri arıyoruz. Peki bulursak ne yapacağız? İlk temasa hazır mıyız? Birilerinin bize bir mesaj gönderdiğini anlayacak kadar zeki miyiz? Radyo sinyali tespit etme kapasitesine sadece bir asırdan biraz uzun süredir sahibiz. Dünya dışı medeniyetler ondan önce yeryüzünü milyonlarca, milyarlarca yıl boyunca radyo sinyali bombardımanına tutmuş olabilir. Buradaki kimsenin öyle bir şey olduğuna dair en ufak bir fikri olmazdı. Ayrıca ya onlara sadece karıncalar gibi görünürsek, bizim karıncalara nasıl davrandığımız malumunuz. Ya dünya dışı varlıklar bizden daha zeki ise, bizi çaresiz bırakacak teknolojileri, silahları varsa, dünya medeniyetleri arasındaki ilk temasların tarihi, Doğu ve Batı, Güney ve Kuzey insanlarının temasları soykırımlarla lekelenmiştir. Kozmos'ta mutlu sonla biten bir ilk temas hikayesi diye bir şey var mı? Benim bildiğim bir ilk temas hikayesi var ama nasıl sonuçlandığını bilmek için henüz çok erken. Kozmos, yeni dünyalar. Bu bilimsel ve mimari dünya harikası Güney Çin'de. Dünyadaki en büyük radyo teleskobu. Hatta bütün teleskop türleri içinde en büyüğü. 500 metre çapındaki diyafram küresel radyo teleskobu veya namı diğer FEST. Bu çanak, kozmos boyunca yayılan radyo dalgalarını tespit etmek için dev bir dinleme cihazı. Bu teleskobun görevi, evrenin kökenine ve erken tarihine dair cevaplanmamış soruları çözmek. Aynı zamanda hızla dönen nötron yıldızlarını yani pulsarları ve uzay zamanının kumaşındaki kıpırdanmalar olan kütle çekimsel dalgalara dair işaretleri arayacak. Ve uzaylı medeniyetlerine dair işaretler de arayacak. Özellikle de çok uzakta olanları. Sizi karmaşık bir küresel iletişim ağında kulak misafiri olmaya başladığımız bir yere götürmek istiyorum. Yakın zamana kadar var olduğunu bile bilmiyordum. Nüfusu akıl almaz derecede fazla olan bir medeniyet tarafından en çılgın hayallerimizin de ötesinde bir karmaşıklıkta inşa edilmiş. Uzak atalarımız, minik fare gibi hayvanlar bundan çok da farklı olmayan yerlerde olgunlaştı. Ormanlarda. Bizim ancak yakın zamanda keşfettiğimiz şeyi belki de onlar zaten biliyordu. Buradaki gizli yaşam olaylarla dolu sohbetlerle çalkalanıyor. Büyük kısmı bir elektrokimyasal dilde yapılıyor ve bizim gibi canlıların fark edemeyeceği kadar küçük ölçekte ve yavaş hareketlerle gerçekleşiyor. Fakat ayaklarımızın hemen altında çok uzun zaman boyunca ve küresel ölçekte daha da büyüleyici bir şey meydana geldi. Ve orada olduğuna dair hiçbir fikrimiz yoktu. Antik, yer altında, dünya çapında bir ağ, engin bir sinir ağı ormanı birbirine bağlıyor. Onu kendi içinde iletişim ve etkileşim kuran dinamik bir organizma yapıyor. Faaliyeti ve yer üstündeki olayları etkileme gücü olan bir organizma. Onun adı miselyum. Bu gizli bir matris. Mantarlar, bitkiler, bakteriler ve hayvanlar arasında süregelen bir işbirliğinin eseri. Yeryüzündeki ağaçların ve bitkilerin %90'ı, miselyumun mümkün kıldığı karşılıklı yarar ilişkisine dahil. Türler arasında, hatta canlı alemleri arasında birbirleriyle besin, mesaj ve empati alışverişi yapıyorlar. Mantarlar miselyumun üreme organları yani sporokarplarıdır.
Ormanda yabani yetişen bir mantar görmek, büyük doğal internetin ayaklarınızın altında online olduğunu bilmek demektir. Bazı mantarlar esintiyle trilyonlarca spor yayar. Her spor, yaşamın mesajını taşıyan bir paraşütçü askerdir. Mantarların cinselliği budur. Miselyumun bu yeni kısmı, nem arayışında bir süre sonra yer altına geri döner ve daha büyük olan ağa bağlanır. Ağaçların gizli yaşamı uzun zaman boyunca bizden saklı kaldı. Onlara göre miselyum, onları birbirine bağlayan, can kurtaran halatı. Ormanın bir toplum olmasını sağlıyor. Ebeveynlik yapmak, birbirlerini yetiştirmek için onu kullanıyorlar. Hatta onunla infazı ertelemenin, balta cezasını geciktirmenin bir yolunu buluyorlar. Ormanda bir ağaç kesilince diğer ağaçlar kök uçlarıyla kurbana uzanır ve miselyum aracılığıyla hayat kurtaran gıdalar gönderir. Su, şeker ve diğer besinler. Komşu ağaçlardan gelen bu devamlı serum takviyesi bu kökü onlarca, hatta yüzlerce yıl hayatta tutabilir. Ayrıca bunu sadece kendi türleri için yapmazlar. Diğer türden ağaçlar için de yaparlar. Neden? Hayatlarının bütün ormanın sağlığına, hatta kendilerinden çok farklı varlıklara bağlı olduğunu bildikleri için. Ağaçların bizden daha uzun vadeli düşünebiliyor olması mümkün. Müthiş ebeveynlik becerileri olduğunu biliyoruz. Örneğin bu köknar ağacı. Buradaki daha genç ağaç onun yavrusu ve sürekli ilgiye gereksinim duyuyor. Bizim standartlarımıza göre hiç de genç sayılmaz, 60 yaşında. Ama genç ağaçlar çok hızlı büyürlerse gövde hücrelerinde çok fazla hava olacağını, daha sonra fırtınalı rüzgarlar ve yırtıcılar gelince zayıf ve hassas olacaklarını bilmezler. Diğer alemlerdeki gençler gibi köknar ağacı da ışığa mümkün olduğunca çabuk ulaşmak istiyor ama anne köknar dallarıyla onu gölgeliyor ki sürekli güneş ışığıyla beslenip kendi zararına olacak kadar hızlı büyümesin. Etrafımda esasında olup bitenlerden habersiz şekilde şimdiye kadar kaç ormanda bulundum? Biz kim oluyoruz da daha etrafımızdaki, hatta ayaklarımızın altındaki bilinci bile tanımıyorken veya ona saygı göstermiyorken zeki uzaylıları arayacağız? Bu heybetli akça ağaç, minik tırtılın yaprağını kemirdiğini hissediyor. Ağaç boyunca bir sinyal gönderiliyor. Tıpkı bizim sinir sistemimizdeki gibi ama o kadar hızlı değil. Zaten ağaçlar çok daha yavaş bir zaman ölçüsüne göre yaşar. Bir ağaç için acı hissinin hızı her 3 dakikada 2,5 santimetredir. O yüzden ağacın bu haşereyi kovacak kimyasalı üreterek tepki vermesi en az 1 saat sürecek. Bir yırtıcı saldırınca ağacın yaptığı ilk şey istilacı türün DNA dizilimini çıkarmak için tükürük numunesi almaktır. Sonra kimyasal cevabını düşmanının özel hassas noktalarına göre ayarlar. Bazı durumlarda ağaç, onun yerine savaşması için düşmanını çekecek olan belli feromonu salgılar. Ağaçların kimyaya, entomolojiye ve diğer yer bilimlerine dair derin bir bilgi sahibi olduğunu söyleyebilir miyiz? Onların bilmesi bizimkinden tam olarak nasıl farklı? Biz insanların bu şeyleri yapmamızdan farkı var mı?
Doğanın dört bir yanında farklı türlerin ve alemlerin yaşam formları arasında bu elektrokimyasal sohbetleri buluyoruz. Peki ya farklı gezegenler arasındaki bir sohbet? Başka bir dünyanın akıllı medeniyetiyle ne paylaşabiliriz? Bilim ve matematik. Bilim insanlarının, matematikçilerin ve mühendislerin sembol dilleri bir kültürden diğerine tercümede kaybolan şeyleri içermez. Programlamada kullanılanlar da dahil sembol dillerin netlik derecesi kelimelerinkinden çok daha yüksektir. Yanlış yorumlamaya o kadar açık değillerdir. İnsana ait olmayan tek bir sembol dili ve biz insanların onu kullanan yaşam formuyla temas kurduğumuz tek bir örnek biliyorum. Onların astronomi ve matematik bilgisi çoğumuzu hayret içinde bırakırdı. Farklılıklarını demokratik şekilde çözmeye ve münazara yoluyla mümkün olan en geniş fikir birliğine ulaşmaya olan bağlılıklarının benim bildiğim hiçbir insan toplumunda emsali yok. 10 milyonlarca yıl önce etçillerdi ama bundan vazgeçerek vegan oldular. Bu, dünyalarını değiştirdi ve gittikleri her yerde üstün bir güzellikle sonuçlandı. Onlar yolculuklarında keşfettikleri şeyleri birbirlerine söylemek için sembol dillerini kullanan kâşifler. Bu, onların gece seması. Size onların hikayesini anlatmak istiyorum. Burası Pantalassa Okyanusu'nun kıyısı. Ordovisiyen adı verilen bir dönemde dünyanın bütün kuzey yarımküresini kaplayan bir deniz. Şu anda geriye doğru evrenin başlangıcına kadarki zamanın tamamını tek bir dünya yılı takvimine sıkıştırdık. Bir kozmik takvime. Her ay 1 milyar yıldan fazlasını temsil ediyor. Her hafta neredeyse 300 milyon yılı. Her gün yaklaşık 40 milyon yılı. Büyük patlama, yılbaşının ilk anı. Günümüz, yani şu an, yılbaşı arifesinde tam gece yarısı. Kozmik takvimde 20 Aralık sabahında duruyorum. Dünya tarihinde 480 milyon yıl geçmişte. Yaşamın çeşitlenmeye başladığı zaman buydu. Büyük Ordovisyen biyoçeşitlilik olayı olarak hatırlanıyor. Yaşamın Kambriyen patlaması olarak bilinen çeşitlenmeye doğru ilk büyük sıçrayışından 40 milyon yıl sonra meydana geldi. Bu dönem eklem bacaklıların şafağıydı. İskeletleri milyonlarca yıl sonra bir gün bizde olacağı gibi vücutlarının içinde değil dışında olan omurgasızlar onlar. Ordovisyen'in eklem bacaklıları yaşamın geliştirdiği en başarılı vücut planına öncülük etti. Bugün bile yaşayan tüm hayvanların %80'inden fazlası eklem bacaklıdır. Fakat bitkilerin sudan çıkmaya başladığı sıralarda bir kabuklu hayvan kıyıya doğru sendeledi ve yeni kara dünyasında bir yuva kurdu. Böcekler kabuklulardan evrildi. Ne zaman bir deniz mahsulü restoranında yemek yesem bu düşünceyi aklıma getirmemeye çalışırım. Böceklerin ve bitkilerin karayı yaklaşık olarak aynı zamanda kolonileştirdiğini düşünüyoruz. 400 milyon yıl önce yani kozmik takvimde 21 Aralık'ta. Bu dönemde dev mantarlar dünyanın o zamanlar en fazla birkaç metre boyunda olan ağaçlarının üzerinde yükseliyordu. Böyle devasa mantarlar onları destekleyen yeraltı ağının ne kadar büyük olması gerektiğini merak ettiriyor. Ayrıca dünyadaki yaşamın uçmayı öğrendiği dönem de buydu.
Her şey 90 milyon yıl daha böceklerin hakimiyetinde kaldı. Onları yutacak uçan sürüngenler, kuşlar, yarasalar yoktu. Sadece başka böcekler vardı. Tahrikli uçuş böcekler için muazzam bir evrimsel sıçramaydı. Gezegenin her yerine yayılmalarını sağladı. İnsanların hak iddiası böceklerin yanında solda sıfır kalır. Onların dünya üstündeki hakimiyeti bizimkinden yüzlerce kat daha uzun. Bugün bize geç Kretase döneminde dinozorlara göründükleri gibi görünüyorlar. O zaman bile bir yaban arısına sataşmak istemezdiniz. Onlar daima obur avcılardı. Evet, 240 milyon yıl önce yeryüzünde dev sekoyalar vardı. O yaban arısı yavruları için yiyecek avında. Yaban arıları 100 milyon yıl daha işlerini yaptı. Sonra neredeyse mikroskobik ölçekte yeryüzünü yepyeni bir renk yelpazesiyle boyayacak bir şey meydana geldi. O zamanlar bitkilerin döllenmesine, tohumlarının uzaktaki bitkilerin üreme organlarına verimli şekilde taşınmasına yardım edecek, başka bir deyişle onlar için çöpçatanlık yapacak bir hayvan, ortak gibi bir şey yoktu. Buradaki asıl olay, örümcekle yaban arısı arasındaki mücadele değil. Yaban arısının bacaklarına yapışan şu küçük tanecikler. Bakacak fazla bir şey yok. Sadece birkaç zerre. Fakat polen adındaki bu sihirli toz, dünyayı dönüşüme uğratacak ve bu gezegende görülmüş en güzel manzaralardan bazılarını mümkün kılacak gücü içeriyordu. 100 milyon yıldan uzun zaman sonra, bugün bile bu hala geçerli. Her polen zerresi evrim tarafından farklı şekillendirilmiş. Her biri çok uzun bir zaman zarfında bilenmiş yeni bir hayatta kalma stratejisi. Polen dayanıklılıktır. Öyle olmak zorunda. O kadar iyi yapılmış ki onu bir silahtan ateşleseniz bile kimliği tamamen sağlam şekilde zarar görmeden dışarı çıkar. Yaban arıları yavrularına muhtaç oldukları larva aşamasında yiyecekleri avlar getirerek bırakıyordu. Polen protein açısından zengindi. Anne eve avlanmadan geldiğinde larva için bir yemekti. Uzun yıllar içinde yeni bir tür yaşam formu evrildi. Akşam yemeği için eve et getirmeyi bırakan bir tür. Bu yeni canlı sadece bitkilerin yaptığı sihirli tozdan getiriyordu. Bal arıları. Onların canı ezilmiş ölü böcek çekmiyordu. Tamamen polene dayalı beslenmeye başladılar ve bu geçici bir heves değildi. Bal arıları tamamen tozlayıcılara dönüştü. Bitkiler muhteşem renklerde ve cezbedici şekillerde gittikçe daha albenili dişi organlar geliştirerek onları güzelce ödüllendirdi. Bal arılarının tekrar gelmesini sağlayacak nefis salgılar, tatlı nektarlar ürettiler. Ve tekrar ve tekrar. Çiçeklerin çağı başlamıştı. Bal arıları zamanın efendileridir. 100 milyon yıldır yolculuk yapıyorlar ve hiç yıpranmadılar. Bu varlıklar yaşam sarayını besin ve güzellikle doldurmak için diğer herkesten daha çok şey yaptı. Onun hazinelerini ve gizemlerini yolculuğumuzda ilerledikçe keşfedeceğiz. Bal arıları binlerce yıldır akılsız endüstrinin sembolü. Onları hep hayatlarına uygun adımda yaşamaya mahkum, doğanın onlara atadığı hazin rollerine zincirlenmiş biyolojik robotlar gibi bir şey olarak görüyoruz.
Bu bizim ilk temas hikayemiz. 1900'lerin başlarında Avusturya kırsalındaki Brunwinkel adında bir yerde meydana geldi. Karl von Frisch, çocukluğundan beri diğer hayvanların neler bildiğini, dünyayı nasıl algıladıklarını anlamak istiyordu. Minik balıkların rengi görüp görmediğini, koku duyuları olup olmadığını bilmek istiyordu. Hayvan deneyimlerini keşfetmek için deneyler icat etti ve onları filme aldı. 20. yüzyılın başlarında popüler bilim eğlencesi ve iletişimi yaratmak için yeni film imkanlarını kullanan ilk kişi oydu. Binlerce yıl boyunca insanlar arıların acayip danslarını fark etmişti ama kimse onlara danslarının bir mantığı olduğunu varsayan türden bir saygıyla bakmamıştı. Karl von Frisch'ten önce neden ard arda sekizler çizerek bir o yöne bir bu yöne hareket ettiklerini sormak kimsenin aklına gelmemişti. Von Frisch her küçük arı hareketini inceledi ve açıklayamadığı bir gizem onu büyüledi. Deney kovanından bir arı için bir tabak şekerli su koyardı. Arı ziyafet çekip yuvasına geri uçardı. İşaretli arı daha sonra nefis şekerli suyla beslenmek için yine gelirdi. Von Frisch sadece birkaç saat içinde çok sayıda başka arının orada ona katıldığını fark etti. Gelenler hep onun kovan arkadaşlarıydı. Fakat asıl inanılmaz olan şu, Von Frisch diğer arıların işaretli arıyı takip ederek gelmediğini biliyordu. Nasıl mı? Çünkü kovanı sürekli yakından takip ediyordu. Arıların koku alma duyusu, onları ödüle yönlendirmesin diye bal değil, şekerli su kullanmaya dikkat ediyordu. Kovana birkaç kilometre mesafede olana dek şekerli su tabağını giderek daha uzağa taşımaya devam etti. Kovan arkadaşları yine de onu buluyordu. Boyanmış arı, şekerli suyun yerini kovan arkadaşlarının hatasız bulacağı kadar isabetli şekilde nasıl açıklıyordu? Koreografisinde gizli bir mesaj vardı. Nesiller dolusu gözlemciye ahmak bir hayvanın anlamsız spazm hareketleri gibi görünen şey aslında karmaşık bir mesajdı. Matematiği, astronomiyi ve hassas bir zaman bilgisini içeren bir denklem. Hepsi kardeşleriyle paylaşmayı umduğu zenginliklerin konumunu aktarmak üzere sentezleniyordu. Dansçı, yiyeceğin konumunun genel yönünü göstermek için yıldızımız Güneş'in açısını kullanıyordu. Von Frisch şöyle not etti. Bir arı direkt yukarı doğru dans ettiğinde güneşe doğru uç demek istiyordu. Aşağı doğru hareket ettiğinde güneşten uzağa uç demek istiyordu. Sağa sola dönüşleri yiyeceğin boşluktaki bazen kilometrelerce ötedeki tam koordinatlarını aktarıyordu. 1 saniye sallanma, 1 kilometre. Dansın süresi, arı arkadaşlarının oraya ulaşması için gerekecek süreyi salisesine kadar gösteriyordu. Dansla ilettiği mesajı daha incelikli şekilde ayarlamak için rüzgar hızını bile hesaba katıyordu. Ve yılın her zamanında, her kovanda, her kıtada geçerliydi bu. Arılar hesap yapabiliyordu. Buna neden ilk temas hikayesi diyorum? Birbirinden tamamen farklı iki tür, insanlar ve bal arıları, 600 milyon yıl önce ayrılan evrimsel yollarda evrildi. Yine de bu iki tür, bildiğimiz kadarıyla bu gezegende sadece biz ve onlar, matematik ve bilimle yazılmış bir sembol dili oluşturmayı başardı. İletişimlerinin karmaşıklığını hiç hayal etmeden bal arılarıyla binlerce yıl yan yana yaşadı. Von Frisch'ten sonra geçen 10 yıllarda arı toplumuna dair öğrendiklerimiz insanoğlunun en büyük hedeflerini bile gölgede bırakıyor ve dünyada akıllı yaşam anlayışımızı ebediyen değiştiriyor.
Dünya demokrasilerinin her zamankinden daha kırılgan olduğu bir zamanda yaşıyoruz. Fakat yeryüzünde bunun geçerli olmadığı yerler var. Her bireyin bir sesinin olduğu, yolsuzluğun bilinmediği, toplumun ancak mantık ve münazara yoluyla fikir birliğine varınca harekete geçtiği yerler. Burası o yerlerden biri. Genel kanunun aksine kovan monarşiyle yönetilmez. Kraliçe, diğer bal arılarını kontrol eden mutlak hükümdar değildir. Kraliçenin rolü neredeyse tamamen üremeye odaklı. Herhangi bir dişi bal arısı, ki bal arılarının büyük çoğunluğu öyledir, büyümesi için doğru besinler ve alan olursa tahta çıkabilir. Hava ısınıp ağaçlar çiçek açınca asasını kibarca yeni bir kraliçe nesline devreder. Bir kovanın hayatında o dönemde ilkbahar sonlarında veya yaz başlarında kovandaki arıların yaklaşık yarısı yani 10.000 kadarı huzursuzlaşır. Ana kovandan ayrılmanın, nerede olduğunu bilmedikleri yeni bir koloni kurmanın vaktinin geldiğine karar verirler. Ayrıldılar mı geri dönüş yoktur. Geri dönüş olmadan yuvadan ayrılmak, her şeyi riske atmak ve bilinmezi seçmek cesaret gerektirir. Bu itiş kakış düşmanlık maksatlı değil. İşçiler, kraliçenin kilo verip tekrar uçacak hale gelebilmesi için onu yoğun bir egzersiz programına tabi tutuyor. Her şey hazır olunca serüvenlerinin ilk etabının zamanı geliyor. Kovandan ayrılma zamanı. İlk kovandaki tahta yeni bir kraliçe oturduktan sonra eski ana kraliçe, maceracılardan oluşan bir sürünün merkezindeki en yüksek mevkide durur. En kıdemli üyeler olan öncülerin yüzlercesi 5 kilometre yarıçapında keşif görevlerine çıkar. Öncüler olası en iyi yeni yuva için yerel ağaçları inceler ve son derece seçicidirler. Herhangi bir yer işlerini görmez. Ön kapı yani ağaçtaki oyuk, ayıların ve diğer yağmacıların kolayca içeri uzanıp kıymetli ballarını talan edemeyeceği kadar yüksekte olmalıdır. Toplam alan kritik öneme sahiptir. Bal arıları kış uykusuna yatmaz. Uzun kış için mekanı ısıtmaları ve kışı atlatmaya yetecek kadar yiyecek yani bal üretmeleri gerekecek. Her öncü boyutları tam olarak ölçmelidir. En, boy, derinlik. Biraz bile küçükse veya fazla büyükse sonraki ilkbahar gelmeden sürünün tamamı ölür. Bütün öncüler geri dönünce bal arıları yıllık kongrelerini yapmaya hazır olur. Her öncü sürünün üstünde duracak bir yer bulur. Orada keşfettiği en iyi yer için kendi argümanını sunar. Bu ev arama konuşması onların bilimsel ve matematiksel dilinde yapılır. Yüzlerce öncü buldukları evin tanıtımını yapmak için sallanma dansını kullanır. Başlangıçta her savunucu yanına takipçi çekerken fikirler çok çeşitli olur. Bizim siyasi toplantılarımızda insanlar rutin olarak yalan söyler, damarımıza basarlar, şeytanlaştırırlar, günah keçisi yaparlar, korkularımıza hitap ederler. Ama arılar o riske giremez. İki durumda da onların ve bizim durumumuzda gelecek, gerçekliği net şekilde görmeye bağlıdır ama nedense biz kolayca manipüle edilip kandırılıyoruz. Arılarsa gerçeklere bağlı kalmaları gerektiğini, dürüst olmaları gerektiğini, aşırı övmemeleri gerektiğini bir şekilde biliyor. Önemli olanın doğrular olduğunu, doğanın kandırılamayacağını anlıyor gibi davranıyorlar. Sürünün yeni yuvası için en uygun alanları bulan öncüler en tutkulu şekilde dans ederler. Onlarca yıldır yapılan yakın bilimsel gözlemler şu hayret verici gerçeği doğruluyor. Her bal arısının aklında platonik bir yuva ideali var. Dahası sürünün üyeleri en popüler dansçıların beyanına sadece inanıp geçmiyor. Birçoğu yuvayı bizzat görmeye gidiyor.
Kuşkuculuk bir hayatta kalma mekanizması. Bilgi kontrolcüleri bağımsız değerlendirme yapmak için sahaya uçuyor. Sallanma dansı mesajının ne kadar açık olması gerektiğini bir durup düşün. Koca bir ormanda tek bir ağacın koordinatları. Öncüler her seferinde oraya çabucak gidiyor. Oyuk, ilan edildiği kadar iyi çıkarsa, onlar da sürüye geri dönüp orayı öven danslar yapıyor. Aldatma, şiddet veya el altından anlaşmalar olmadan fikir birliğine ilk varanlar öncüler oluyor. Fakat nüfusun büyük kısmının hala ikna edilmesi gerek. Hepsi bir dansı benimseyince, yuva diyecekleri en iyi yeni mekan üstünde oy birliği sağlanınca büyük göç başlayabilir. İlk havalanmadan sonraki 60 saniye içinde 10.000 bal arısı sıra sıra yeni yuvalarına doğru yola çıkıyor. Güneşi pusula olarak kullanan uçan koloni, liderlik için kraliçesine bakıyor. Sürü bir tür zihin, her bir bal arısının katkıda bulunduğu kolektif bir bilinç. İlk taşınma tamamlandığına göre yerleşme, çocuk odasını süsleme, kileri doldurma ve hava ısınıp ağaçlar tekrar çiçek açana dek mekanı sahiplenme zamanı. 10 milyonlarca yıldır böyle oldu bu. Bal arılarının hayatına dair bu özel bilgi, Carl von Frisch'in mirasıdır. Onların sembol dilini ilk çözen, bambaşka bir zihin türüyle ilk teması kuran oydu. Günümüzde bal arılarının beynini inceliyoruz. İki türü yarım milyar yıldır birbirinden ayıran uçurumun üzerinden bir köprü kuruyoruz. Onca zamandan sonra onların ve bizim türümüzün kesiştiği yerler var. Tarım, mimari, dil ve siyaset. Artık arıların uyuduğunu biliyoruz. Hatta bazı bilim insanları rüya gördüklerinden şüpheleniyor. Ezelden beri orada olan başka bir zekayı nihayet fark edebilmemiz için bizi transımızdan uyandıran şey neydi? Von Frisch'ten birkaç kuşak önce bir adam, yolu açmak için diğer herkesten daha çok şey yaptı. Bana göre son 1000 yılın en büyük manevi öğretmeni oydu. Uzun zaman önce onun buraya ektiği çiçekler hala açıyor. Kurduğu ve gözünü dört açıp incelediği kovan, serpilmeye devam ediyor. Yaşam sarayının nasıl mütevazı tek odalı bir yapıda evrilip, yıldızlara uzanan yüksek kulelere sahip büyük bir binaya dönüşebildiğini çözen oydu. Dünyalı yoldaşlarımızın gizli yaşamlarına ilk kez bakan da oydu. Bir yerlerde yok oluş anıtı adında bir yer var. Hayat ağacının kırılan dallarına adanmış bir mabet. Fakat ağaç hala yaşıyor. İlk köklenmesinden sonra 4 milyar ilkbahar gördü. Çiçekleri öngörülemez olasılıklarla açıyor. Minik tek hücreli bir organizma evrilip size ve dünya yaşamındaki diğer her şeye dönüşüyor. Yaşamın nereye gidebileceğini tahmin etmek en azından şimdilik mümkün değil. Geniş bir zaman zarfında basit organizmalardan doğabilecek formları ve kabiliyetleri öngörmek mümkün değil. Yaşamın kendisi kimyanın beliren bir özelliği olarak görülebilir. Bilim de yaşamın beliren bir özelliği olarak, yaşamın kendini bilmeye başlamak için bulduğu bir yöntem. Dört milyar yıl. Bunlar yaşamın inşa ettiği en eski kuleler.
Bu sarayın var olduğunu kimse bilmiyordu. Zamanın sisleri tarafından gizleniyor ve mitler içinde saklanıyordu. Fakat bir adam o perdeyi aralamaya cüret etti. Mümkün olduğunca çok canlı türünü inceledi. Egzotik tür arayışında gezegenin uzak ucundaki bir grup adaya yelken açtı. Bal arılarını, çiçekleri, ispinozları, yumuşakçaları ve solucanları 30 yıl boyunca inceledi. Radikal bir örüntü belirdi. Dünyayı sarsacaktı. Hala da sarsıyor. Bu adam, Adem ve Havva'nın anlatısını çürüttü. İnsanlar canlılardan ayrı yaratılmış ve onların iradesinden sorumlu krallar değildi. Onun yerine yaşamın heybetli kadim ailesinin sonradan görme çocuğuydu. Keşfettiği şeyi dünyaya anlatmak için onun gerçekliğini hiç şüphesiz gösterebilene kadar bekledi. Ama sonra başka bir büyük gelişme kaydetti. Charles Darwin, şunu da ilk anlayanlardan biriydi. Tüm canlılar akrabaysa bunun belli felsefi anlamları da var demekti. Diğer hayvanlardan ayrı yaratılmadıysak, onlarla benliğimizin daha çoğunu paylaşmamız gerekmez mi? Farkındalığımızı, başkalarıyla ilişkilerimizi, hatta hislerimizi. Darwin, evrende insan algısından oluşan tek bir ada olmak yerine, etrafımızın hayatta ve bilinçli olmanın başka yollarıyla çevrili olduğunu fark etti. Darwin'e göre bilim, daha derin bir empati ve tevazu seviyesine giden yoldu. Yerel bir çiftçinin koyunlarına kötü davrandığının haberini alınca Darwin adamı tutuklamak için araştırmasını bıraktı. Çelik kapanların dişleri arasına yakalanan ve anestezi uygulanmadan üstünde cerrahi deney yapılan vahşi hayvanların korkunç ıstıraplarını ortaya çıkardı. Bir bilim insanı tarafından kesilip parçalanırken işkencecisinin elini yalayan çaresiz bir köpeğin görüntüsü hayatı boyunca aklından çıkmadı. Ve bu şefkat kendi türümüze bile uzandı. 19. yüzyıl bilim dünyasındaki körlüğün farkına vardı. Otobiyografisinde Portekizlilere köle olmaya boyun eğmektense, uçurumdan ölüme atlayan Afrikalı bir kadının hikayesini anlattı. Darwin'in gözlemine göre bu kadın klasik dönemden Romalı bir yönetici olsa çok farklı bir gözle görülür. Kızlarımıza onun adını verirdik. Orman zemininin altındaki gizli dünyanın bilimsel incelemesini başlatan oydu. Darwin doğaya tapıyordu. Bilimsel bilgisi şefkatini yeni seviyelere taşıdı. Karşınızda Saccharotus coronarius. 550 milyon yıl önce yaşadığında mikroskobik boyuttaydı. Ama şimdi bizim için yeri büyük. Çünkü bu canlı şimdiye kadar bulduğumuz en eski ortak ata. Yeryüzündeki neredeyse her hayvanla paylaştığımız fiziksel bir bağlantı. Keşke bu bağlantıyı içselleştirebilsek. Keşke bir gün yaşama dair tüm bilgi birikimimizi sentezleyip bir tecrübe takı inşa edebilsek. Başkası olmanın nasıl bir şey olduğunu gerçekten hissetmenin bir yolunu yaratabilsek. Ant dağlarının yükseklerindeki sıcak hava sütunlarında süzülen dev bir kondorun sevincini veya engin büyük okyanusta sevdiğine şarkı söyleyen bir kambur balinanın kederini veya en nefret ettiğimiz düşmanımızın kalbindeki korkuyu gerçekten hissedebilsek nasıl olurdu? Bu dünyayı nasıl değiştirirdi? Hepsi ve her birimiz aynı genetik malzemelerle, aynı alet kutusundan yapılmışız. Fakat farklı evrimsel yolculuklardayız.
Kozmos'ta yaşamın yollarının üst üste bindiği ve kesiştiği başka olası dünyalar var mı? Dostumuz tardigratları hatırlıyor musunuz? Dünyada başka kimsenin yaşamadığı cehennem gibi yerlerde yaşamak için ölümden geri dönebilen canlılar. Onlar 5 kitlesel yok oluşun hepsinden sağ çıktı. Uzay boşluğunda bile yaşayabiliyorlar, hiçbir koruma olmadan. Bilim insanları taramalı elektron mikroskobu kullanarak çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük olan bu canlıların sadece biz insanların yaptığını düşündüğümüz bir şey yaptığını gözlemledi. Organizmaların hayatta kalmak için ihtiyaç duyduğu bilinen biyolojik işlevleri sergilemiyorlar. Birbirlerine nazikçe haz, sevgi, şefkat sunuyorlar. Sırf sunmuş olmak amacıyla. Bal arıları rüya görüyorsa ve tardigratlar sarılıyorsa, evrende yaşamın merak etmek ve sevmek için gidebileceği sonsuz sayıda yol var mıdır? Tecrübe takının altında durabilsek veya kendi içimizde bir tane inşa edebilsek, belki de ilk temas hikayemizin daha iyi sonuçlanmasını sağlayabiliriz. Sinyal bulundu.